İkinci misal, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Şu cümlenin heyatı, sadakanın şerait-i kabulünün 5'ine işaret eder. Birinci şart, sadakaya muhtaç olmamak derecede sadaka vermek ki, وَمِمَّا lafzındaki min-i teb'iz ile o şartı ifade eder. İkinci şart, Ali'den alıp veliye vermek değil, belki kendi malından vermektir. Şu şartı رَزَقْنَاهُمْ lafzı ifade ediyor. Size rızık olandan veriniz demektir. Üçüncü şart, minnet etmemektir. Şu şarta razakna'daki na lafzı işaret eder. Yani ben size rızkı veriyorum. Benim malımdan benim abdime vermekte minnetiniz yoktur. Dördüncü şart, öyle adama veresin ki nafakasına sarf etsin. Yoksa sefaate sarf edenlere sadaka makbul olmaz. Şu şarta yunfikun lafzı işaret ediyor. Beşinci şart, Allah namına vermektir ki razaknahum ifade ediyor. Yani mal benimdir. Benim namımla vermelisiniz. Şu şartlarla beraber bir tevsi de var. Yani sadaka nasıl mal ile olur, ilim ile dahi olur. Kavl ile, fiil ile, nasihat ile de oluyor. İşte şu aksama mimme lafzındaki ma umumiyetiyle işaret ediyor. Hem şu cümlede bizzat işaret ediyor. Çünkü mutlaktır, umumu ifade eder. İşte sadakayı ifade eden şu kısacık cümlede 5 şart ile beraber geniş bir dairesini akla ihsan ediyor. Heyetiyle ihsas ediyor. İşte heyette böyle pek çok nazımlar var. Kelimatın dahi birbirine karşı aynen geniş böyle bir daire-i nazmiyesi var.